açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Canelo Alvarez Eddie Hearn'e Alexander Usyk'le bir maç ayarla belirli bir kiloda ve o kiloda onunla karşılaşabilirim demiş. Eddie Hearn diyor ki Canelo Alvarez Usyk'i yenebileceğine gerçekten inanıyor diyor. Ee, ama bence Canelo Alvarez artık normal şeyler söylemiyor gibi geldi. Usyk'le kilo farkı var, boy farkı var. Yani Usyk maçı bence Canelo için tehlikeli maçlardan bir tanesi. O topa hiç girmeye gerek yok. Önünde boksörler var, isimler var. Canelo Alvarez'in David Benavidez var. Jermall Charlo var. Yine Errol Spence Jr. var. Birçok boksör var. Eğer ki maç yapmak istiyorsa onun için zaten Canelo Alvarez'le maç yapmak için sıraya giren boksörler var. Onlarla yapabilir. Selamun aleyküm bu arada. Aleyküm selam. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir arkadaşlar? Hoş geldin GG. Yani bence Canelo Alvarez artık bazı şeyleri abarttı ama bir gün Canelo Alvarez patlayacaktır. Ne zaman patlar o da bilinmez. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım Canelo Alvarez'in fişini kim çekecek, kime nasip olacak? Floyd Mayweather'dan sonra. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Canelo Usyk maçı ile ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani sizce de Usyk maçı saçma mı? Yani sonuçta ağır siklet bir isme karşı bu şekilde meydan okuyor. Onun yani gerçekten yenebileceğine de Eddie Hearn'ün dediğine göre inanıyor. Sizce Canelo Alvarez Alexander Usyk'i yenebilir mi? Bir de arkadaşlar mesela Canelo Alvarez'le ilgili ben bazen yorum yapıyorum. Yorumlarda şunu söylüyorum. Mesela Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçı ile ilgili yaptığım yorumda bazen Canelo Pivol maçı sorsan Canelo round alır. Şimdi Canelo Pivol maçı ile ilgili öncelikle bir yorum yapayım. Ona bir açıklık getireyim. Şimdi Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Canelo Alvarez'in de nasıl bir boksör olduğu belli, kapasitesi belli. Yine aynı şekilde Dimitri Pivol'ün de belli. Ben Dimitri Pivol için üstüne basa basa söylüyorum. Dimitri Pivol için şunu söylemiştim. Dimitri Pivol'ün düz bir boksör demiştim. Ama var olan gerçeği hiçbir zaman inkar etmiyorum. Dimitri Pivol yetenekli bir boksör müdür? Yetenekli bir boksör. Ama şu bir gerçek. Ben bu konuyu biraz açayım. Bazı boks fanları, beni takip eden insanlar bu konuda hani şunu söylüyorlar bana. Herkes işte çok yetenekli, çok iyi boksör diyorlar. İşte sen sen aksini iddia ediyorsun. Örnek benim sen çok farklı söylüyorsun diyorlar. Ama bazen de var olan gerçekleri söylemek lazım. Var olan gerçekler neyse bunları ben söylüyorum arkadaşlar. Yani benim yorumum farklı. Benim yorumum bu şekilde. Bu şekilde olmasının sebebi de yani tecrübelerime dayalı. En azından boksu biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Bu işin içeriğini biliyoruz. Ve burada da bu konuyu ben önce bir açıklık getireyim. Ondan sonra siz yine yorumlarınızı yaparsınız. Yorumlarınıza da zaten tek tek cevap vereceğim. Siz boksörle ilgili yorumunuzu yapın. Şimdi düz boksör dediğim şu şekilde. Canelo Alvarez düz boksör değil. Bellerini kullanan düz boksör dediğim bu yani. Bellerini değil dediğim şu yani. Bellerini iyi kullanan, rakiplerini aldatan, kandıran, ayak hareketleriyle örnek vereyim mesela Vasil Lomachenko gibi yana kaçan yani bu şekilde bu tarzda sürekli hareketli özellikle de çıkışlarıyla, iskivleriyle kendini gösterten yani bu tarz boksörler benim gözümde düz boksör değil. Dimitri Pivol mesela ben Dimitri Pivol için düz boksör diyorum ama Dimitri Pivol için şunu deme şansım yok. Dimitri Pivol kötü bir boksör deme şansım yok. Neden yok? Dimitri Pivol'ün geçmişi belli. Mesela yaptığı maçlar belli. Aldığı galibiyetler belli. Buraya Dimitri Pivol yazdığımızda ne çıkacak karşımıza?
Mesela Dimitri Pivol'ün öncelikle başarılarına bakalım. Dimitri Pivol'ün profesyonelde 19 maçı var. 19 galibiyeti var. 11'i knockout. İşte şampiyonlukları var. Dünya şampiyonlukları var. Ee, yani İstanbul'da, Bakü'de şampiyon olmuş. Avrupa'da şampiyon olmuş. Yani birçok özellikle de resmi maçlarda şampiyon olmuş. Kendini ispatlamış bir boksör. Ben bu boksör için kötü bir boksör desem şunu bana dersiniz. Hocam bu kötü boksör de yani bu adam 268 amatör maçı yapmış. 15'ini kaybetmiş. İşte birçok şampiyonlukları var. Ha, bunu demekte çok haklısınız. Bunu zaten deme şansım yok. Dimitri Pivol kendini amatörde ispat etmiş. İyi bir boksör, kötü bir boksör değil. Ama şu anki profesyonelde yaptığı boks benim gözümde düz boks. Mesela Gervonta Davis nasıl belleriyle oynuyor, iskivlerle çıkışı, ayak hareketleri, rakibini kandırıyor. Canelo Alvarez, Erislandy Lara örnek vereyim. Bu tarz boksörler benim gözümde her zaman number bir Oleksandr Usyk, Vasil Lomachenko bunlar düz boksör değil. Bunlar e, esnek, hareketli ve rakibini sürekli şaşırtan, kandıran isimler. Ve bu şekilde de maç kazanan isimler. Mesela bu zamana kadar geldi mesela Dimitri Pivol. Canelo alır 19 maç, 19 galibiyet. Serisi çok güzel. 11'den akan. Şimdi Canelo Alvarez karşısına gelince bundan önceki Dimitri Pivol'ün yaptığı boksörlere baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman hiçbiri mesela bir Canelo Alvarez değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse veya bir Gennady Golovkin değildi veya kimi söyleyebiliriz? Örnek vereyim bir Erislandy Lara değildi yani. Mesela Dimitri Pivol'ün karşılaştığı boksörlere baktığımızda. Mesela Canelo Alvarez'in karşısına geldiğinde Dimitri Pivol Canelo Alvarez'e istediği yumrukları vuramayacak. Neden vuramayacak? Canelo Alvarez düz bir boksör değil. Bak gözleri çok iyi, refleksleri çok iyi. Rakibinden yumruk geleceğini hisseden, anlayan, rakibinin ne zaman ona hamle yapacağını o atak yapmadan anlayan bir isim ve ona göre de zaten savunmasını alıyor, bellerini kullanıyor. Bu yüzden Dimitri Pivol bence Canelo Alvarez karşısında boksu çok fazla gözükmeyecek. Mesela diğer maçlara, yaptığı maçlara bakarsak. Ama mesela bazen boksta şu olabiliyor. Bazen rakipler devleşebiliyor. Mesela nasıl ki Canelo Alvarez'in karşısında Caleb Plant devleşti. Belki de şu an Dimitri Pivol Canelo Alvarez karşısında devleşebilir. Çok farklı bir boks yapabilir. Canelo Alvarez'i yanına sokmaz, yaklaştırmaz, ayaklar oynar. E, yani çok farklı bir maç izleyebiliriz belki. Ama bu da tabii Dimitri Pivol'ün elinde. Şimdi yorumlara bakayım sonra yine devam edeceğim. Baştan bakayım. Canelo Pivot maçı sorsan Canelo round alır. Aynen ağır siklet olmasa da yarı ağrı veya Cruiserweight'te Usyk Canelo maçı başa baş geçebilir ama ağır siklette Usyk acımaz. Bence Usyk Canelo Alvarez mesela çok fazla derin göllere dalıyor ama Usyk maçı ben yine söylüyorum Canelo Alvarez için tehlikeli maç. Yani 12 round boyunca giderse Canelo alır puanla. Aynen öyle. Pivot'un kazanmasında tek şansı uzaktan dövüşmek. Başka şansı olduğunu sanmıyorum. İçeriye girerse body shotlarla Canelo dağıtır Pivot'u. Şimdi ister istemez Canelo Alvarez içeri girecek. Dimitri Pivol bir yere kadar dirense de bir yerden sonra Canelo Alvarez Dimitri Pivol'u kendi oyununa çekecek. Yani istediği boksu ona yaptıracak belli bir zamandan sonra. Tabi belli bir zamana kadar zaten Canelo Alvarez'le karşılaşan bütün boksörler direniyor. Hani vazgeçmiyor ama mesela kimi söyleyebiliriz? Canelo Alvarez'in yaptığı e, dilimin ucunda mı gelmiyor. Yani onlar bir yere kadar direndi. Maça konsantreydiler ama 10. rounddan sonra Canelo Alvarez'e çoğu teslim oluyor. 9-10'dan sonra dikkati dağılıyor. Canelo Alvarez de bunu affetmiyor. Canelo yüzleşiyor. Ömer bence de Kovalev gibi uzaktan dövüşecek. Çünkü içeri girerse Canelo onu indirir. Aynen öyle. Tek yumruk vuramaz. Önce David'i
yensin de görelim. Arkadaşlar bak, bu David Benavidez için hep şunu söyledim. David Benavidez'i mesela bazıları Canelo Alvarez'e karşı zor bir rakip olarak görüyor ama ben David Benavidez'in Canelo Alvarez için zor bir rakip olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Düşünmememin nedeni de şu. David nasıl Canelo Alvarez kadar boks tekniğine, kapasitesine sahip kaç tane boksörle dövüştü? Kimle dövüştü mesela? Yani kimle dövüştü? Mesela bana sayın mesela. Kimle dövüştü? Hiçbiri. Ama bak, Canelo Alvarez'in gerisinde bıraktığı, dövüştüğü isimlere bak. Birkaç maç şaibelidir. İşte o maçı işte Erislandı İllara maçı, Gennady Golovkin ilk maçı örnek vereyim. Yine bu şekilde maçlar var ama yine de knockout ettiği maçlar var. 39 tane net tartışmasız maç sayısı var. Yani tartışmasız 39 knockout. Hani gerileri tartışabiliriz. İşte hakkını yediler. Yok şöyle oldu, böyle oldu. Var olan gerçek bu. Bu tarz bir boksörle David Benavidez dövüşmedi, karşılaşmadı. İlk defa Canelo Alvarez'le karşılaşacak. Bakalım David Benavidez diğer rakiplerine yaptığı boksun aynısını Canelo Alvarez'e yapabilecek mi? Zaten bu maç çok çekişmeli geçer. Çekişmeli geçmesinin nedeni de şu. İkisi de Meksikalı. Doğal olarak da yıllarca Canelo Alvarez ile ilgili konuştu. İşte yeri geldi kaçıyor dedi. Yeri geldi Canelo Alvarez'i yenecek tek kişi benim dedi. Doğal olarak da Canelo Alvarez ona kendi gücünü, eğer karşılaşırlarsa tabi, kendi gücünü gösterecektir. David Benavidez'i nakavt etmek için ringde olacaktır. Ama David Benavidez de kolay kolay da nakavt olacak bir isim değil. Şimdi Pidol boy avantajını iyi kullanan bir boksör. Hangi maçtı hatırlamıyorum. Craig maçıydı galiba. Rakibi Pidol'dan daha uzundu ama Pidol çok daha iyi uzanıyordu direkleriyle. Şimdi arkadaşlar, ben şimdi Dimitri Pivol'e gelirsek, Dimitri Pivol'ün bazı özellikleri çok güzel. Mesela Canelo Alvarez gibi dünyada şu anda bir star. Yani dünya bu ismi izliyor. Dünya bu ismi takip ediyor. Canelo Alvarez gibi bir boksörün karşısına çıktığı zaman insan biraz da, hani nasıl söyleyeyim, biraz da tedirgin olur. Panik yapar. Duruşundan biraz taviz verir. Ama mesela Dimitri Pivol'e baktığımız zaman gerçekten öyle yerde öyle konuşuyor ki, zamanlaması çok güzel. Konuşması çok güzel. Bunun da nedeni şu. Mesela nasıl söyleyeyim? Şunu söyleyeyim mesela, röportaj yaparken, kameraya röportaj yaparken mesela Canelo diye bağırdıklarında Dimitri Pivol de oradaki fanlarla birlikte onların bile gönlünü alıyor. Yani Canelo o da bağırıyor aynı şekilde. Ya bu bir nevi psikolojikmen hem rahatlamaktır, hem fanları rahatlatmaktır. Fanların gözünde de bir değeri oluyor. Gerçekten bazen boksta bu şekilde olman lazım. Mesela Canelo Alvarez karşıdan gelirken, yüzleşmeye gelirken Canelo Alvarez'e elini uzattı Dimitri Pivol. Canelo Alvarez elini sıkmadı. Yumruğunu sıktı. Dimitri Pivol de yumruğunu vurdu. Sonrasında da Canelo Alvarez'in omzuna Canelo Alvarez Dimitri Pivol'ün omzuna elini soktu. Ama Dimitri Pivol tepki vermedi. Vermemesinin nedeni de şu. Elini bu şekilde uzattığında elini sıkmadığı için o da ona bu şekilde bu bir nevi boksa şeydir, yani birbirleri arasında psikolojikmen bir yarıştır yani. O savaşı da veriyor aslında hiç belli etmeden. Pivot sakin ama sakin insanlar genelde akıllı insanlardır. Aklını kullanan insanlardır. Dimitri Pivol de bence maça kafa olarak hazır. Mental olarak da hazır. Dimitri çoğu İngiliz boksörler yenildi. Eddie'nin adamları. Maç saat kaçta? Maç pazar sabahı gibi olur. Abi peki ortak bir kiloda geçecek olan Canelo ve Usyk veya Canelo ve Crawford maçları ne olur sence? Ben Crawford'a bir şey demiyorum. Belki Crawford'u Canelo Alvarez geçebilir ama Alexander Usyk, her zaman söylüyorum yani, Canelo Alvarez için tehlikeli bir maç. Alexander Usyk ayaklar oynayan, rakiplerini kendinden uzak tutan, teknik, kandıran bir boksör. Bence
Yani bazen hani ne derler, e, fazla uçar mı derler, bir şey derler, yani dilimin ucuna gelmiyor. Bence Canelo burada biraz abartıyor gibi geldi bana. Bence Usyk maçını çıkartması lazım aklından. Zaten o ağır siklet, bırak ağır siklette kalsın. Sen bundan sonraki süreçte David Benavidez, birçok boksör var. Terence Crawford var. Errol Spence Jr. var. Jermall Charlo var. Yani bunlarla maç yapmasını daha çok isteyen fanlar var. Zaten bunlarla yapsın. Abi ben 83 kilogramım. Sikletim adam 60 kilo. Yanına yaklaştırmıyor. Çok hızlı kapanıyorum. Nasıl bir atak yolu izlemeliyim? Yani burada senin de senin ayakların hızlı olması lazım. Bellerin iyi olması lazım ki yanına yaklaşacaksın. Zaten kilon var. Adamın kilosu zayıf. Zaten doğal olarak hızlı hareket edecek. Yani seni yanına yaklaştırmayacak veya sana yakalanmayacak. Yakalanmaz da, çünkü kilosu hafif, ayakları da hızlıysa kolay kolay yakalayamazsın. Sen de kendini bu konuda geliştirmen lazım. Ayaklarını ve hızını. Sürekli üçlü dörtlü kombolar yapıyor. Kombineler. Aynen, üçlü dörtlü kombineler. Vuruyorsa yapacak bir şey yok. Sen de kapanacaksın. Sen de ona vuracaksın. Veya yumruklardan çıkıp vuracaksın. Bir röportajında aynen şöyle dedi Canelo. Buraya gelmemin sebebi benim için disiplin, ön planda odaklanma. Bu yüzden buradayım. Sürekli çalışıyorum. Boks benim hayatım. Şimdi Canelo Alvarez'le ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Canelo Alvarez'in aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi de Canelo Alvarez'in gözleri çok iyi. Gözleri çok iyi. Yumruk yerken bile rakibinin gözlerine bakıyor. Mesela rakibine öyle bir bakıyor ki yumruk attığında onun o an canının yandığını anlayabiliyor. Yani onun bakışlarından, zaten en büyük özelliği bu diyorum, çünkü bakışlarından rakiplerini hep çözüyor zaten. Mesela ondan çekindiğini veya ne bileyim ondan korktuğunu hep rakiplerin gözlerine bakarak zaten anlıyor veya canı yandığında bunu anlayabiliyor. Mesela Dimitri Pivol'da Canelo Alvarez aslında bir nevi onu çözemediği için, Dimitri Pivol'un gerçekten farklı bir havası var. Ee, Yani çözülmeyecek bir şey, kendini hiç belli etmiyor. Kapalı bir kutu aslında Dimitri Pivol. Ee, Yani bu yüzden e, Dimitri Pivol maçı aslında Canelo Alvarez'i bir nevi düşündürüyor biraz. Düşündürmüyor değil yani. Onun o durgun, sakin tavırları Canelo Alvarez'i düşündürüyor. Erdal hocam, iyi akşamlar. Seni gördüğüme çok sevindim. Sağ ol kardeşim. Maçtan önce kilo kesmede zorlanır mıydın? Biraz kiloyu tutturma evrelerinden bahseder misin? Şimdi arkadaşlar, hayatım boks yaptığım sürece kilo düşmekle geçti. Kilo düşmek gerçekten zordur bir boksör için. Aslında mesela boksta şöyle bir şey olması lazım. Eğer boks sporunu yapan arkadaşlarım varsa, mesela 2-3 kilon olsun. Bir antrenmanda o kiloyu at. Antrenman kilon otursun. Antrenman kilon otursun. Çok fazla kilo düşmeyin. Ben de mesela çok fazla kilo düştüm. Aslında işte gerek yokmuş. Bir üst siklete çıkın. Kilo düşerken de zorlanmadan düşebileceğiniz kilolarda olun. O siklette olun yani. Zorlanmayın kilo düşerken. Çünkü niye? Zorlandığınız zaman aklınız, psikolojiniz doğal olarak kiloya gidiyor. Kiloyu düşünüyorsunuz, maçı unutuyorsunuz bu sefer. Mutlaka ve mutlaka, yani bisiklet yukarıda dövüş fark etmez. Mesela yenil, yen fark etmez. Zamanla zaten o siklete de alışacaksın. Oturacaksın. Yani mutlaka ve mutlaka rahat olduğunuz sikletlerde dövüşün. Kilo olarak. Kilo düşmek için de ben ne yapardım mesela? Çok koşardım. Çok tempolu torba döverdim. E, Ne yapardım? Elma yerdim bol bol. Su içerdim. Yediğim her şeyin milim milim hesabını yapardım. 50 gram, 100 gram, 200 gram, 300 gram. Mesela şunu bilirim, bazen evde yemek yememek için, evde olup yemek yememek için ne yapardım mesela? Sahile doğru giderdim, yürürdüm. Bir tane çubuk kraker alırdım. Mesela ne kadar? 50 gram, 200 gram neyse. Bakardım, ha bunu yesem derdim, 200 gram alırdım. Mesela suyu alırdım. Su kaç gram? Mesela 100 gram. Mesela derdim bunu içersem 100 gram alırım. İşte her şeyi milimetrik hesaplardım. Bu şekilde kilo düşüyordum. Yani bence de bu şekilde. Mesela kahvaltıyı güzel yapın. Kahvaltıyı yapmaktan korkmayın. Suyu için. Suda da sıkıntı olmaz.
Ama örnek vereyim, et tarzı, vücudu tutacak balık tarzı, bunlar vücutta kolay çıkması zor olur. Bu yüzden bu şekilde şeyler yemeyin. Akşamları da bir çorba içip, özellikle de akşam sadece çorba içip yatın. Yavaş yavaş bu şekilde kiloyu düşersiniz. Hocam Kanarlı 3. maç için 160 milyon dolar anlaşma yaptı. Bu pivot maçı ondan biri. Şimdi Ryota Murata maçı aslında Canelo Alvarez'in Gennady Golovkin'i gördü ve ondan sonra Canelo Alvarez Gennady Golovkin 3. maçı artık hedefinde. Bu maçı da fanlar istiyor. İsteyen birçok fan var ama fanların yarısı da şunu söylüyor. Yani bu maç olmasın. Zaten Canelo Alvarez Gennady Golovkin ile karşılaşırsa ring etrafında da Canelo güçlü. Bu maçı Gennady Golovkin'e vermeyebilirler diyorlar kazansa da. Eğer ki Gennady Golovkin bariz bir şekilde üstünlük sağlarsa Canelo Alvarez'e, bu maçı vermede mecbur vermek zorunda kalırlar. Yani bu sefer boks fanları tepki göstertir. Canelo Alvarez'in aldığı maçlara inançları kalmaz. Bu da olacağını zannetmiyorum. Mustafa Okan. Abi Pivol'de sağlam adam yumruğunu uzatıyor. Canelo yumruk uzatanlara karşı sıkıntı yaşıyor. Bir de Pivol çok güçlü. Arkadaşlar yani gönül ister ki, doğrusunu söylemek gerekirse, yani Pivol genç, yeni bir profta, yeni bir yüz. Yani gönül ister ki Dimitri Pivol işte Canelo Alvarez karşısında bir üstünlük sağlasın. İşte bir ambiyans olsun, bir farklılık olsun, bir gündem olsun. Ama şu bir gerçek, ben Pivol'ün boksuna baktım da ben şunu söylüyorum, yani Canelo Alvarez Pivol karşısında belki 3-4 round zorlansa bile sonlara doğru Pivol'ü kontrolü altına alacaktır. Ve sonrasında da kendi boksunu yapmaya başlayacaktır Canelo Alvarez. Abi bacakları nasıl inceltebiliriz? Tight giyeceksin kardeşim. Tight giyeceksin, koşacaksın ve çok hareket yapacaksın. Ayak hareketlerini çok yapacaksın. Abi sana bir şey sorabilir miyim Ramazan Ay? Tabii sorabilirsin, buyur sor. Ben zaten sizin sorularınız için buradayım arkadaşlar. Şimdi eh, Kovalev maçında knockout'a kadar Kovalev maçında knockout'a kadar puan da öndeydi Kovalev. Bu maçta da Pivol'dan sürpriz bekliyorum. Ancak Canelo'ya helal olsun, bu kadar üst siklete çıkmaya herkesin paçası yemez. Yani gerçekten Canelo Alvarez cesaretli bir isim, yürekli bir isim. Yani nasıl söyleyeyim? Kovalev maçını hatır. Gerçek Sergey Kovalev boksu iyi bilen bir isim. Yetenekli bir isim. Düz bir boksör değil. Rakiplerini kandıran, rakiplerinin yumruklarına boşa alan. Yani bence Canelo Alvarez'le en iyi maç yapanlardan bir tanesi de Sergey Kovalev. Ama en ufak dikkati de aldığında 10. roundda yakaladı Canelo Alvarez onu. 10. roundda onu da işini bitirdi. Yani o sert yumruklarından birini vurup Sergey Kovalev'in de işini bitirdi. Abi bizim boksörler ne durumda, öğrenebilir miyim? Kardeşim bizim boksörler Instagram'a baktığında görürsün. Bak Avni'nin işte bazen hani şunu söylüyorum. Maçtan öncesinde kesin konuşmayacaksın bazen. Mesela Avni'nin Canelo Alvarez'le yüzleşmede yan yanayken sö- söylediği sözleri Instagram'a bakın görürsünüz. Dizo'nun sayfasında paylaşmış. Avni'nin Canelo Alvarez'e yüz yüze geldiğinde söylediği sözü ve maçı gösteriyor. Yani bir nevi şunu söylüyor. Ben şampiyonum, işte yeneceğim falan gibisine söylüyor ve maçı gösteriyor. Yani bir nevi dalga geçiyorlar yani işin açıkçası. E, Yani bazen de maçtan önce şunu söylemen gerekiyor. Şunu diyebilir mesela. Canelo Alvarez iyi bir boksör. Canelo Alvarez iyi bir boksör. Tabii ki ona karşı burada mücadele etmek için geldim. Ondan maç almak için geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. E, Canelo Alvarez'in zor bir rakip olduğunu biliyorum. Ama ben de hiç kolay değilim. Bunu en iyi şekilde ringde göstereceğim gibi. Yani bu tarz konuşma bir nevi normal bir konuşmadır ama işte ben şampiyonuydu, şimdi ben olacağım falan gibisine
İşte ondan sonra Dizon'da bu şekilde değişik şeyler göstertiyorlar yani. Hiç hoş değil onların da yaptığı. Avni maçı yenilmedi. Avni Yusuf Kan bile 2 maçı yapacak adamın mesleği postaj. Ulan ya. Avni İsmail Özen'le takılsın. Öf, şimdi arkadaşlar yani biz kimle takılır onu bilemeyiz ama yani eğer ki insanlar sana çok fazla aşırı tepki veriyorsa, takıldığın kişinin de yanlış olduğunu söylüyorsa, hala bunda ısrar ediyorsan, yani doğal olarak da insanların tepkisine maruz kalırsın yani. Zaten Kovalev'in yaşı gitmişti. Bir de çok yoruldu. Aynen, Kovalev'in yaşı vardı. Belki biraz daha genç olsaydı daha iyi olurdu yani. Daha çok daha fazla zorlardı Canelo Alvarez'i. Ee, Avni sırada bir boksöre yenilmedim abi. Yok yok, Avni Canelo Alvarez'e yenildi. Siklet fark etmeksizin en beğendiğin güncel boksör kim? Ve izlediğin en iyi 3 savunması iyi olan boksör Shakur Stevenson yakın gelecekte Powerpoint kralı olabilir. Bakın arkadaşlar, 3 boksör size söyleyeyim mi? 3 boksör kim? Birincisi Vasil Lomachenko. İkincisi amatörde şimdi bir tane var ya, ismi ne? Andy Cruz Gomez. E, Başka kimi söyleyebiliriz? Üçüncü olarak e, e, üçüncü olarak Erislandı Ilara'nın da boksu, Canelo Alvarez'e karşı yaptığı boks, Erislandı Ilara'nın, bu tarz boksörleri çok severim. Yani bunu diyebilirim. Canelo Alvarez olabilir. Canelo Alvarez. Yani ben bu üçü diyorum yani. Şimdi Shakur Stevenson yakın gelecekte par olabilir. Shakur Stevenson Amerika adına dövüşen bir boksör. Shakur Stevenson yıldızlaştırılmak isteyen, arkasında bir güç olan bir isim. Tamam, güç var ama Shakur Stevenson dövüşüyor mu? Dövüşüyor. Rakiplerini Shakur Stevenson yeniyor mu? Yeniyor. Shakur Stevenson bundan sonraki süreçte iyi işler yapacak. Özgüveni yerinde, süperstar olma yolunda ilerleyeceğini de kendi söylüyor. Birçok isimle maç yapmak istiyor. Bunlardan Devin Haney, Vasil Lomachenko ve aklınıza gelebilecek her boksörle maç yapmak istiyor. İyi boksörleri geride bırakmak istiyor. Yani iyi işler yapacaktır. Genç, bir nevi onu şeye benzetiyorum. Bazen Muhammed Ali Clay'e falan benzetiyorum. Gülümsemesi falan, esmer olması, yani o tarz boks yapışı. Yani bence bir yıldız da Amerika'dan doğacak. Bir Floyd Mayweather daha gelecek gibi. Dur bakalım. Canelo'nun İngilizcesi Avni'den iyi. Aynen öyle. Canelo'nun İngilizcesi iyi. Doğru. Prof'ta şu an en iyi boksörümüz P PBC gecelerinde görünmeye başladı abi dedi. İnşallah. Shakura hayır, power olamaz. Bunu yapmak için siklet yükseltip inme ve de yenilgisiz olması lazım. Yani o bunun peşinde zaten, kendisi diyor süperstar olacağım diyor. Bunu da yapacaktır herhalde. Abi Andrew Ruiz Gomez neden profa çıkıp WBC şampiyonluğunu oynamıyor? Zamanı geldiğinde oynayacaktır. Ama biraz da Kübalı boksörler madalya alacaktır. Belki bu Paris Olimpiyatlarından sonra propa geçebilirler. Abi Volkan Gökçek bir şey diyebilir misin? Volkan Gökçek. Vallahi arkadaşlar, bazı gerçekleri söyleyelim de yani ondan sonra hani bana şunu diyorlar. Abi sen niye böyle konuşuyorsun? Niye böyle atıyorsun? Ben şimdi atıp kesemem. İşte milliyetçiliğin arkasına da sığınamam. Veya yok şöyle yok böyle. Ben de ülke sevgisi kalptedir. Bayrak sevgisi kalptedir. Şimdi Volkan Gökçek ne olacak dersen, yani senin bir lobin var mı? Güçlü bir lobin var mı? Arkanda durabilecek. Senin arkanda duracak zaten kimse yok. Sen yani böyle büyük bir maça çıksan zaten gidersin. Bir maç gittiğin zaman zaten pilin bitiyor zaten. Pro box'ta da böyle zaten. Ya yıldızın sönüyor yani. Yendikçe yıldızın parlıyor.
Yıldızını her zaman parlatmak istiyor musun? Her maçı kazanman gerekiyor. Her maça çıktığında veya çok iyi bir mücadele sergilemen gerekiyor. Veya konuşmalarınla bütün dikkatleri, bütün boks fanlarını üzerine çekmen gerekiyor. Bunu becerebilir misin? Bunu yaparsa tamam. Ama bunu yapamadığı sürece doğal olarak onun da bir gün fişi çekilecektir yani. Evet, Ramazan Volkan Gökçek yetenekli bir çocuk ve geleceği var. İnşallah yani bir yere kadar gidecektir. Gitmeyecek değil ama yani ne zaman ki lobiler devreye girdiğinde yani o zaman hevesi de kalmayacaktır yani. Canelo Maçini TV'de yayınlanacak mı acaba bu gece mi? Bu gece değil arkadaşlar. Pazar sabah olur. Amerika'da maç. Abi bizden Kerem Özmen var. Bayağı iyi o da. Bakın arkadaşlar. Var bir boksör. Amatörde dünya ikincisi oldu. Şimdi ben şimdi bir şey söylediğim zaman hemen işte yok şöyle yok böyle diyorlar. Şimdi Kerem Özmen'in maçına geldiğimizde bu çocuk kötü bir çocuk değil. E, iyi boksör ki dünya ikincisi oldu. Yani ben buna kötü boksör desem şimdi ben yanlışa düşmüş olurum. Veya sizin gözünüzde der ki işte bu da kimseyi beğenmiyor. Kötü bir boksör değil ama şu bir gerçek. Mesela rakibinin geldiği kuraya bir bakın. Dövüştüğü boksörlere bir bakın. Yani gerçekten Kerem'in karşısına gelirken hani derler ya her tarafından bir ısırık alındı bu ismin. Kerem Özmen'in rakibi Kübalı'nın. Aslında Kerem Özmen'de kurası çok zor bir kura değildi. Sadece kilosunda bir tane isim vardı aslında onu zorlayabilecek. Onu da geçmesini bildi. İyi dövüştü mü? İyi dövüştü. Üçüncülüğe yetinmedi. Örnek vereyim. Üçüncülükte kalabilirdi bak. İkinciliği de aldı. Final oynadı. Yani özellikle de büyükler dünya şampiyonasında gerçekten bu başarıyı yapmak çok zor. Doğruya doğru yani. Biz mesela İtalya'daki dünya şampiyonasında ben de orada dövüştüm. Vasil Lomachenko da oradaydı. Osik hepsi dövüştü. Yani nasıl maçlar yani. Düşün bizim boksörlerden bir tanesi 3 maç aldı. Dördüncü maç çeyrek final. Yani orada onda da yenildi yani. Madalya dahi alamadı. Şimdi tabii eski boks heyecanı enerjisiyle şimdiki arasında daha fark var. Eskiden daha zordu. Şimdi biraz daha boksörler rahat. Çok böyle e, boksörler madalya alırken çok fazla zorlamıyor ama önceden çok fazla zordu diyebilirim. Küba'da Prof Box onaylandı. Küba'da Prof Box onaylandı. Yasak kalktı. Andy Ruiz Gomez Prof'a geçiyor. Süper olur. Artık Küba Prof Box'u geçecek mi yani? Dövüştürebiliyor mu Prof Boxer? Eğer öyle bir şey olduysa süper olur yani. Şimdi ne yapıyor? Öğrenebilir miyim? Volkan Gökçek'i nasıl takip edebilirim? Valla benim bir bilgim yok şu anda Türk boksörüyle ilgili doğruyu söylemek gerekirse. O da çöp Kerem Özmen. O da çöp Kerem Özmen. Yok Kerem Özmen çok kötü bir boksör değil yani. Yani çöp de değil yani. Dövüşüyor. İyi mücadele ediyor. Bakacağız. Olimpiyatlar var. İnşallah orada da kendini göstermesi lazım. Olimpiyatta da bir ikincilik alırsa veya üçüncülük yani kendini kanıtlamış olur. İnşallah rengi sarı olur ama yani olimpiyatta zor. İzleyip göreceğiz orada neler yapacak. Abi profta lobi yapana kadar knockout oynamaya oynaman gerekiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar lobi de olsa eğer ki sen iyi bir boksörsen rakibini knockout etmişsen o maçı sana vermeme şansları yok zaten. Örnek vereyim rakibini yerden kalkamıyor. Şimdi lobide devreye girse o maçı örnek vereyim ne yaparsa yapsın bir şey yapma şansı yok. Nasıl söyleyeyim? Kesinlikle karşıya verme şansı yok. Veya nasıl söyleyeyim? Şimdi rakibine karşı bariz bir üstünlüğü var. Öndesin. Bu maçı nasıl rakibine verecekler? Bir defa öyle bir şey yapsalar boks fanları ayağa kalkar. Boks fanları sonuna kadar tepkisini göstertir. Yuhalarlar işte. Yani önemli olan zaten ringin etrafındaki seyirciyi de etki altında bırakman gerekiyor. Yani boks sporunu yapıyorsan. Özellikle de birisi prof dövüşüyorsa
veya amatörde fark etmiyor. Özellikle de profta mutlaka fanların gönlünü, takdirini kazanmak zorundasın. Fanları etkilemek zorundasın. Konuşma tarzın, hareketlerin, yaptıkların. En önemlisi de bu zaten. Eğer ki senin maçını birileri izlemeye gelmiyorsa, örnek vereyim sen ringe çıkıyorsun diye, yani senin dövüşmenin bir anlamı yok. Seni insanlar ne diye izlemeye gelir? İyi bir boksördürsün, knockoutçıdırsın. İşte ring içerisindeki o kaçışların, yumruk atışın, knockout edişin veya konuşma tarzın, bir şeylerin, örnek vereyim, fanlar etkilemesi lazım ki senin maçını izlemeye gelsin, seni takip etsin. Yayını paylaşın, destek verin, beğenin. Faruk, en büyük desteği zaten sen veriyorsun bana. Sağ ol Faruk. Kadim dostum Faruk. Seni seviyorum. Kral adamsın. Hocam, İstanbul'da Kadınlar Dünya Şampiyonu var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bayanlar zaten iyi. Boks eskiden beri zaten bayan boksörlerimiz iyiydi. Doğruya doğru yani. Eskiden gelen bir şey var. Kazanıyorlar. Genelde bizim bayan boksörlere çok fazla yatırım yapıyor Türkiye. Bu alanda da zaten başarılı. Hangi alana yatırım yaparsan o alanda başarılı oluyorsun zaten. Yani izleyip göreceğiz. Hocam valla böylesine dev bir spor futboldan çok daha gösterişli ve özel olan spor keşke diğer ülkeler gibi Türkiye'de de bu kadar konuşulsa. Şimdi arkadaşlar yani biz bir canlı yayın açtığımızda 20-21 kişi oluyor. Bazen 10 kişi, bazen 5 kişi fark etmiyor. Ne yapıyoruz? Biz yine de ben konuşuyorum. Söyleyeceğimi söylüyorum. Ben soruları cevaplıyorum ama yurt dışında birisi yayın açtığı zaman en az 1000 kişi, 500 kişi, 600 kişi, 700 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi aynı anda canlı yayına izliyor. Çünkü boksa çok fazla sevgi var, sempati var, hayranlık var yurt dışında. Bu yüzden de o ülkelerde boks çok fazla gelişmiş. Bizim ülkemizde neden boksa yeterince önem yok? Her yerde kickboks, muay thai salonu ama boks salonları yeterince yok. Çok sayıda şampiyon olsa bile bir Türk boksör sponsor ve menajer olmadan sönüp gidiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben üzülerek bir şey söyleyeceğim. Üzülerek, altını çizerek bir şey söyleyeceğim. Şu anda genel olarak baktığım zaman genel olarak Türkiye'ye şu anda kickbox boksun kıçına tekmeyi vurmuş yani. Gerçekten kickboksu kim yönetiyor ve nasıl yönetiyor bilmiyorum. Çok iyi organize olmuşlar. Çok güzel her yere dağılmışlar. Gerçekten bu sporun reklamını çok iyi yapmışlar kickboksun. Onu popülerleştirmişler. Şu anda zaten İstanbul'da adım attığınız her salonda kickbox dersi almak istiyor herkes. Bunun da nedeni ne? Yani kickbox dağıldı, yayıldı yani. Yayıldılar kickboksu. Bu yüzden de şu anda dünyada, dünyada değil mi? Türkiye'de kickbox çok popüler bir spor olmuş. Yani herkes kickbox özel ders almak istiyor. Yani boks diyen yok. Hep kickbox. Bunun da nedeni şu. Boks anlatılmadı. Boksun ne olduğu anlatılmadı. İçeriği anlatılmadı. Bu anlatılsa herkes boksa gelecek. Ama peki bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. Neden? Çünkü boksu bilmeyenler şu anda boksun başında. Şimdi ne var? Muay Thai salonu ama boks salonu yeterince yok. Boks salonları neden yok? Çünkü boks salonları salon değil arkadaşlar. Salonun çok olması önemli değil. Önemli olan oradan ne kadar sporcunun çıktığı. O salon ne kadar sporcuyu kendine çıkıyor. Düşünün 10 tane boks salonu var. İçerisinde sporcu yok. Veya örnek vereyim. Sporcuyu nereden keşfedeceksin? Kaynak ne? Kaynağı bulacaksın önce. Bunun için de ne yapacaksın? Reklam çok önemli. Bu reklamı yapabilirsen 10 tane de salon olsa onu da dolu olur. Mesela kickbox salonlarına bak. Hepsi dolu. Neden? Çünkü kickboksörler reklamlarını çok iyi yaptılar. Çok sayıda şampiyon olsa bile Türk boksör sponsor ve menajer olmadan sönüp şimdi arkadaşlar Türkiye'de profesyonel boks kulübü yok. Şimdi olanlar da belli zaten. Olanlar yani para için yapıyor. Paraya yönelik işte yani beni konuşturmayın. Konuşacak birçok şey var da. Neyse onlarla ilgili konuşmayacağım. Sponsor zaten bulmak çok zor Türkiye'de. Yani
Bir saniye, nerede kaldık? Kesin hocam, Profa izin verildi Küba'da. Bu çok güzel. Kübalı boksörlere gerçekten Kübalı boksörler adına sevindim. Abi bokstan haber alamıyoruz. Haber alamıyoruz Türkiye'den. İşte burası var. Ben buradan haber veriyorum size işte. Bu kanalı abone ol, takip et. Haber alacaksın. Evander Hollywood. Tarık Sözler diye birisi var. Kadıköy boksörü. Tanışıyor musun? Tanıyorsan hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben Tarık Sözer'i duydum gibi ama yani çok da fazla tanımıyorum, ama ismi hiç yabancı gelmiyor bana. Türkiye'de genel olarak bütün boksörleri tanırım. Yani çoğunu tanırım yani. Çünkü yani 21 yıl boks yaptım. 10 yılı milli takımda geçti. Yani çoğunu tanırım. GG, teşekkürler. Katie Taylor maçını izledin mi abi? İzlediysen maç hakkında ne düşünüyorsun? Ya Katie Taylor'la ikisinin boksu belli zaten. Ben zaten o maçla ilgili şunu demiştim. Katie Taylor'ı alır. Katie Taylor biraz daha kontrollü boks yapıyor. Yani iyi maç. Çok iyi maç oldu. Yani erkeklerin boks maçını aratmadı, ikili arasındaki maç. Zevkli bir maçtı. E, Puanlamada oynarlar Amerika'da. Dövüşürsem puanlama vermezler. Yakınsa onun için nakavtlı olmak gerektiği yerde. Şimdi arkadaşlar, baktın ki şimdi nerede dövüşürsen dövüş bir maçı sana vermiyorlarsa sen doğal olarak burada ne yapman lazım? Knockout'a gitmen lazım. Yani garanti. Knockout ettiğin zaman doğal olarak o maçı sana vermeme şansları yok. 50 tane lobi devreye girse, 100 tane girse, yani 100 e, örnek vereyim, 20 puan geride de olsan knockout ettikten sonra o maç senin. Yani Pivot Canelo'dan daha fazla isabetli yumruk atacaktır ama puanlama Canelo olacak. Yani ben Pivot'un Canelo kadar isabetli vuracağını zannetmiyorum. Canelo'nun her yumruğu net ve isabetli noktadır. Çünkü vurduğu yeri gören akıllı bir boksör. Ee, Abi Serhat Güler diye bir boksör profa geçti. Hiç beğenmiyorum. Yumrukları tek atıyor. Hiç kombine yapmıyor. Ya şimdi arkadaşlar, herkes profta dövüşemez. Yani profta geçtiğin zaman profa yatkın olman lazım. Prof boksuna dayanıklı olman lazım. Örnek vereyim. Güçlü yumrukların olman lazım. Aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vurman lazım. Özellikle indirici yumrukların. Yani onun üzerine çalışması gerekiyor yani. Türkiye'de bir boksörün olimpiyatlara gidene kadar hangi yollardan ve şampiyonluklardan geçmesi gerekir? 24-25 yaşında boksa sıfırdan başlanabilir mi müsabık olarak? Arkadaşlar şimdi var olan gerçeği söyleyelim. Hani dost acı söyler. 24-25 yaşında Türkiye'de boksa başlarsan hiçbir şey yapamazsın. Çünkü senin önünde zaten birkaç isim olacak. O isimlerin önüne geçmen de çok zor. Belki alttan ağrı gelsen derim ki o isimleri yavaş yavaş eritirsin ve sonrasında takımda birinci adam sen olursun. Olimpiyatlara giden yol nasıl? Türkiye'de şampiyon olursun. Milli takıma gidersin. Tabi burada da bitmiyor tabi. Yani şampiyon oldun, milli takımdasın, olimpiyata gideceğim, böyle bir şey kesinlikle yok. Sen Türkiye'de Türkiye'de 15 defa şampiyonun da olsa, 20 defa şampiyonun da olsa ona bakmıyor. Buradaki olay ne, ben size söyleyeyim. Avrupa'ya gittin, madalya aldın. Şimdi tamam, Türkiye'ye geçtin. Milli takıma gittin. Kamptasın. Kampta da rakipleri de elemelerde geçtin. İşte Avrupa Dünya Şampiyonlarına gittin. Her gittiğinde alıyorsun. Şansın tutuyor örnek, veya gerçekten kazanıyorsun. Şansı da bırakmıyorsun. Ben hep şanssızlığıma yanarım. Çünkü her zaman ilk maçta şampiyon olan boksör karşıma çıkmıştır. Boksta en büyük şanssızlardan biri de bendirim herhalde. Şimdi birincisi, Avrupa'ya gittin madalya aldın, dünyaya gittin madalya aldın, işte tekrar Avrupa'ya gittin madalya aldın, işte olimpiyata geldi. Olimpiyatta da nasıl oluyor? Vize maçlar oluyor. Olimpiyat vize maçı bir 2 3 maç oluyor, örnek vereyim. Bu vize maçında diyorlar ki, mesela bazen şunu diyorlar. Dünyada ilk 8'e girene, örnek vereyim, Paris Olimpiyatları vizesini almış olacak. İlk 8 arasına girene. Yani o ilk 8 orada alıyor vizeyi. Diğerlerine de diyorlar ki vize maçları var. Nerede var? Örnek vereyim. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Azerbaycan'da. Bu üçünde de diyor, örnek vereyim, ilk 3'e giren veya ilk 2'ye giren, ilk final oynayanlar veya yarı final, final oynayanlar işte
olimpiyat vizesini alacak diyorlar. Doğal olarak da orada da vize alabiliyorsun. Olimpiyat vizesini alıyorsun. Onda alamadığın zaman ikinciye, ikinciyi de alamazsan üçüncüye, üçüncüyü de alamazsan doğal olarak olimpiyata gidemiyorsun. Süreç bu şekilde arkadaşlar. Ee, Yani bu şekilde ilerliyor. Anlatabilmişimdir herhalde. Globalde boksu hiçbir dövüş sporu geçemez. Şimdi arkadaşlar, boksu Türkiye'de anlatamadıkları için insanlar hep bokstan korktu. Boks sporundan korktu. Boks hep işte ringde adamlar ölüyor, işte yok şöyle yok böyle. İnsanlar hep bokstan korkuttular. Hani boksun aslında hobi olarak da yapılabileceği, boks yaparken insanların rahat edebileceği, örnek vereyim, avukatın, doktorun, mühendisin, işte hemşirenin, işte hepsinin boks sporu yapabileceğine ve bu sporu anlatırken de insanları korkutmadan, yumuşatarak anlatsalar belki herkes boksa yönelecek. Ama ne oluyor? Kickboksta da tekme olduğunda böyle daha sempatik geliyor. O gidiyor, o gidiyor. Çünkü yayıldılar ülkeye. Doğal olarak işte bir maç yapıyorlar. İşte 500 sporcu katılıyor. Çok büyük bir katılım oluyor. Doğal olarak da yaygınlaştı. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa. Şu anda bunun da nedeni ne? Ben size söyleyeyim. Bunun da nedeni şu. Boksörler hep birbirleriyle Türkiye'de şu anda kavga içerisinde. Herkes birbirinin peşinde. Örnek vereyim. Herkes birbirinin ayağını kaydırmanın peşinde. Bu da olunca doğal olarak Türkiye'de boks gelişmedi. Türkiye'de boks gittikçe hep geriledi. Mesela örnek vereyim. En kötü bir tane başkanlık seçimi oluyor. Başkanlık seçiminde seçim yani o başkanı seçerken bile boksörler sorun yaşıyor. Düşün. Biz sorun yaşıyoruz. Yani sanki ne derler, o Seferoğulları'yla Tellioğulları kavgasına dönüyor olay. Bir bakıyorsun işte polisler geliyor, o ona, o ona. Yani düşünün, boks Türkiye'de artık doğrusunu söylemek gerekirse çok farklı bir boyut aldı. Bu sporu biz eğlenceli hale getirmedik. Biz bu sporu böyle insanlara anlatamadık. Bunu beceremedik. Bunu becerememizin sebebi de bazı boksu, aslında Türkiye boksunu içeride bitirdiler. Türk boksunu bitirdiler. Hani bazen insanlara şunu direkt diyemezsin. İşte sen şusun deme şansın yok. Çünkü haksız çıkarsın. Onu ispatlaman lazım. Çünkü bir insan içinde ne olduğunu kimse bilemez. İyi mi var, iyilik mi var, kötülük mü var? Bunu ancak nasıl anlarsın? Yaptıklarıyla anlarsın veya onu aşikar edersin. Aşikar edemediğin sürece direkt sen şu adama bunu diyemezsin. Ne yazık ki içimizde bu boksun içerisinde özellikle de çok fazla boksa düşman olan insanlar var. Boksörlere düşman olan insanlar var. Kendilerini hiç belli etmiyorlar. Göstermiyorlar. Bir bir boksörleri bitiriyorlar. Bir bir bitiriyorlar. Ve şu anda Türkiye boksu veya Türkiye'deki boksörlerin geneline baktığın zaman hepsi köşeye sıkışmış durumda. Hepsi nasıl söyleyeyim, zavallı moduna geçti yani. Emin olabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de de eski boksörlere baktığımız zaman hiçbiri yok. Ama güleşe baktığımız zaman bizle aynı güleş yapanlar şu anda dünyadan, olimpiyattan madalyalar alıyor. Ama baktığımız zaman benim de aynı takımda olanlar hiçbiri yok. Şu anda hiçbiri boks yapmıyor. Neden yani? Neden? Biz devam edebilirdik. Hem de belki de dünyada en çok tanınan takımlardan bir tanesi bizdik mesela. Çünkü kemik kadro. Dünyadaki boksörler bizi tanırdı. Hep aynı boksörler giderdi. Güçlü olduğumuzu bilirlerdi. Ama ne yazık ki bunu bitirmek için elinden gelen ardına koymayan insanlar oldu. Ve de Türkiye boksunda bana her zaman soruyorlar. Türkiye boksu niye gelişmiyor? Niye gelişmiyor? Nasıl gelişecek Türkiye boksu? Yani Türkiye boksunda mesela nelerin döndüğünü ben size gerçek anlamda anlatsam diğer yerinden oynar. İşte dersiniz ki vay be, dersiniz böyle mi oluyor? Bu yüzden mi bu ülkede, işte Türkiye'de boksörler nasıl söyleyeyim, hep sağda solda, işte bir bakıyorsun adam yıllarca boks yapmış, şampiyon adam, sanayi köşesinde, tekstilde, örnek vereyim, veya farklı bir işte. Çünkü adama yani en ufak küçük bir destek verse o adam belki birçok Avrupa'dan, dünyadan madalya alacak. Kapasite var, yetenek var.
Ama bunların aklında tek bir şey var. Ya kendi sporcular olacak ya da seni kıskanacaklar. Kıskandıkları için de seni bitirecekler. Veya senin hakkında birçok oyun kuracaklar. Örnek vereyim, ben size çok küçük bir olay anlatayım. Düşünün, ben 6 aydır milli takım kampında çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Elimden gelen ardına koymuyorum. Düşünün, birisi geliyor yukarıdan ağrı, işte ne, bunu takıma sokacaklar, beni eleyecekler. Şimdi boks Türkiye'de bu şekilde. Şimdi siz bu tarz boks olan, bu tarz bu şekilde yönetilen bir spordan ne bekleyeceksin daha? Hak ettiğine hakkı vermezsen, hakkını vermezsen veya yabancı olsun, Türk olsun fark etmiyor. Bir başka sporcunun hakkını yersen bunun bedelini ağır ödersin. Hem de ödüyoruz. Zaman zaman ödüyoruz. Son demde bir madalya aldık. Kaç yıl geçti aradan. İşte büyüklerde bir dünya ikinciliği Kerem Özmen sayesinde. Bayanları zaten karıştırmıyorum. Bayanlarda başarılıydık. Ama olimpiyatta gelen madalyalarda yani o madalyayı almak, gerçekten olimpiyat şampiyonu olmak zor. Ve olimpiyat ikincisi, bu yüzden de alanları da tebrik ediyoruz. Yani şimdi ama Türkiye'de sanırlar teknolojik değil ve hiç yeterli değil ve tüm kulüplerde hocaları dinlemeye ve sporculara aşırı özgüven. Bakın arkadaşlar. Bak şimdi burada burada bak bir yerde mesela bunu, mesela bak ne diyor arkadaş? Dur ben okuyayım. Bir saniye, nerede? Abi Türkiye'de salonlar teknolojik değil. Teknolojik değil ve hiç yeterli değil ve tüm kulüplerde hocaları dinlememe ve sporcularda aşırı özgüven var. Bakın arkadaşlar, bunun teknolojiyle falan hiç alakası yok. Küba'da teknoloji mi var? Küba bir gidiyor olimpiyata 3 tane 4 tane altın madalya alıyor. Küba'da teknoloji yok. İkincisi, Türkiye'de salonlar Türkiye'de salonlar yeterince yeterli. Yeterli ama Türkiye'de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Yani bir şeye dikkat edin. Türkiye'de geçmişten gelen bir alışılmış bir boks var. Geçmişten gelen. Öyle görmüş, öyle gidiyor. Hani diyorlar ya, bu devir böyle geldi, böyle gider yani. Onlar böyle gelmiş, böyle gidiyor. Hani burada bir şunu demiyorlar. Biraz da biz kendimizi, kapasitemizi dışına çıkalım. Kendimizi geliştirelim. Bir marjinallik, bir devrim yapalım. Veya bir farklı bir stille stilimiz olsun. Türkiye boksunun tarzı olsun deme yok. Nasıl? Her zamanki yoldan. Sol sağ çıksa. Yani bu tarz boks yıllarca hep bize böyle öğrettiler. Bizden sonrakiler de böyle öğrenecek. Teknoloji devri de olmamıza rağmen hala ben birkaç antrenörü seyrediyorum. Hala öyle boks yaptırıyor ki yani içler acısı. Yıllarca da o boksu yaptıracak. Farklı bir şey yaptırmayacak. Çünkü kadrolu devlet memuru, bakanlığa bağlı bir hoca, bu hocaya şunu diyemezsin. Sen bu işi bilmiyorsun. Der ki sana, ben bu işi bilmiyorsam neden ben burada antrenörüm? Kadrolu boks antrenörüyüm. Sen kadrolu boks antrenörü müsün dese, değilim ben. Neden değilim? Çünkü bizim gibi işi bilenleri, işten anlayanları her zaman dışarıda bıraktılar. Bu işin dışında bıraktılar. Şehrimizde de, Türkiye'de de. Eğer ki bu sporu iyi bilenler boksun başına gelse, şu anda boks dünya ile yarışır, Türkiye boksu. Onlar bunu istemiyor. İstemedikleri için de iyi boksörler, milli sporcuların çoğu hep sağda solda şu anda. Yani sağda solda. Hep zaten bakarsanız görürsünüz. Benim dememe hiç gerek yok. Yani biraz az bir şey araştırdığınızda göreceksiniz. Canelo Usyk ile maç yaparsa Canelo yenilir. Bence de. Abi hangi yıllar milli takımdaydın? Valla bundan 5-6 yıl önce. Jack Kullan kaybetti Avni abi. Jack Kullan'e aynen öyle. 10 yıl boks yaptın. Milli kampta kaldın. Sence zaman kaybı mıydı? Gelecek kazandırıyor mu? Sence milli takıma girmek falan. Bakın arkadaşlar, ben şunu söyleyeyim. Bunu samimi söylüyorum. Eğer ki ben eğer ki ben bu antrenörlerin, özellikle milli takımdaki birkaç antrenörün bu şekilde bana karşı bir adaletsizlik yapacaklarını bilseydim,
Sesimi de çıkartmazdım. Sesi yerine profa geçerdim. Şu anda belki de altımda Porsche'm olurdu. 2-3 tane villam olurdu. Ve bankada da çok yüklü miktarda param olurdu. Yani şimdi siz düşünün. Ama şu anda baktığında elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Bunun da nedeni ne? Birkaç vatan haini antrenör. Kendini belli etmeyen, yani hain olduğunu belli etmeyen, içten içe düşmanlık güden 2-3 tane antrenör. Düşünün. Bunlar yüzünden. 20 kişi izliyor, 2 tane beğeni var. Olsun. Canları sağ olsun. Canlı mı? Abi Canelo'ya şans veriyorum. Usyk karşısında, hem de hiç Usyk 90 kilogramda mermi gibi olur. Bence yanılıyorsun. Bence Canelo biraz Usyk maçı Canelo için tehlikeli maç. Herkes profta dövüşemez demene katılıyorum. Çünkü olimpiyatlarda altın madalya alıp da profa geçince ilk maçlarda kaybeden adamlar var. Örnek Lomachenko ve Robert Ramirez. İkisi de altın sahibi kaybedi. Şimdi arkadaşlar, ben boksla ilgili var olan doğruları söylüyorum. Mesela bazen bana katılmayabilirsiniz. Buna saygı duyarım. Ama şu bir gerçek. Prof boksla amatör boks arasında fark var. Yani ikisi arasında ki fark şu yani. Kimisi profa yatkın oluyor. Profa gidiyor. Çok iyi işler beceriyor. Kimi yapamıyor. Yani bu kimi tutturamıyor. Olabiliyor yani bu. Abi Canelo demiş ki 3 ve 4. roundlarda maçı bitireceğim. Yoksa Pivol'ün 12 round dayanacak gücü var. Var. Edemezsem beni harcar mı demek istemiş. Bence 3. 4. round maçı bitiremeyecek. Yani Dimitri Pivol 3. 4. round yenilecek bir isim değil. Yani Dimitri Pivol savaşacaktır yani. Bence 12 round boyunca savaşacaktır. Eğer ki bitirirse de boks bu, yani belli olmaz. Abi bu boks nasıl düzeltebiliriz? Abi bu boksu nasıl? E, Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım zaten. Bu boks, Türkiye boksunu nasıl düzelteceğini. Şu andaki bütün e, örnek vereyim, boksu yönetenler silinip atılacak. Yerine eğitimli insanlar gelecek. Eğitimli, kültürlü, bokstan anlayan, milli sporculuk yapmış, yıllarca boksa emek vermiş insanlar boksun başına getirecek. Boksun başına gelecek. Ve de bu şekilde mesela takımlar kurulacak, ligler yapılacak. Yani bağımsız boks. Bağımsız boks nasıl? Birebir mesela bir antrenör birebir çalıştığı sporcuyu getirecek. Yani bunun da önüne kimse engel koymayacak. Bu tarzda Türkiye'den birçok yıldız çıkar yani. Amerika'da evin arka bahçesinde mahalle turnuvaları dönüyor. Öyle eğleniyorlar. Türkiye spor sıkıntılı. En kötü boksörler durumdalar. Avına hedefiniz varsa yurt dışında planlamalar yapın. Liyakat yok. Yani Serkan Geçer doğru söylüyor. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani Amerika'da boksla eğleniyor insanlar. Boksla eğleniyor. Boks yaparken şey yapıyor. Ama bu Türkiye'de sanki boks yaptığın zaman kötü biriymiş gibi, bir yerin morarsa insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. Sanki bakışlarında ister istemez değişiklik oluyor. Yani normal bir insan gibi bakamıyorsun. Boksörler biraz da keskin bakar. Bizim yüzümüz de biraz da soğuktur, yani boksörlerin yüzü biraz da nasıl söyleyeyim, sert dururuz yani. İster istemez bizim üzerimizde o hal, boksörün hali çökmüştür. Ama yani bunu insanları anlatamıyorsun yani. Zaten oraları düşünüyoruz yani. Yurt dışı düşünüyorum. İngiltere, başta İngiltere'yi düşünüyorum. Abi sen Dinçer Çankaya hocayı duydun mu? Hiç duymadım. Boksun içinde torpil var. Hem de istemediğin kadar. Nereden örnek vereyim? Bir boks dişisi çıktı, şampiyon tutulmadı. Buradan belli bizim boks dünyası. Arkadaşlar ben size bu boksun gerçek yüzünü, Türkiye boksunun gerçek yüzünü bir video çekerek daha net bir şekilde anlatacağım. Olimpiyatlarda çok iyi dövüşen boksörlerin Türkiye'ye gelip yenildiğini ve birçok boksörün bu şekilde bitirildiğini, yani özellikle de mesela genç bir sporcunun işte olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikincisi oluyor, bir bakıyorsun adam boksu bırakıyor o sene. Böyle bir saçmalık yok yani. Böyle bir saçmalık yok. Örnek vereyim, Atagün örneği, 18 yaşında gidiyor olimpiyat şampiyon, olimpiyat ikincisi oluyor ve bu adam boksu bırakıyor. Böyle bir saçmalık yok. Yani yıllarca dövüşmesi lazım. Bak Kübalılar hiç diyor mu?
Olimpiyat şampiyonu oluyor. Zaten oldu bırakayım diyor mu? Yok. Bir daha oluyor. Bir daha oluyor yani. Arkandayız abi. Ses getireceğim. Bu kriterleri tek tek dökeceğiz. İnşallah. Selam. Adam kayırmacılık yüzünden ne değerler kayboluyor. Şimdi Türkiye'de şu var. Senin adamın, benim adamım, A kişisinin adamı, B kişisinin adamı, senin sporcun, benim sporcum. Ya sen milli takıma gitmişsin. Ne olarak gitmişsin? Milli takıma hoca olarak. Ülkeyi temsil etmek için gitmişsin. Ne için gitmişsin? Oradaki en iyi sporcuyu, en iyi dövüşecek, ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek, çalışan ve mücadeleci, savaşan boksörü doğal olarak seçmek için, ona yardımcı olmak için oraya gitmişsin. Ama sen bakıyorsun oraya gidiyorsun. İşte bir bakıyorsun sen en iyinin peşine düşmüşsün. En iyi bitirmenin peşine. Yıldızlaşacak bir adamı düşün. Boksunu bitiriyorsun. Bitirmeye uğraşıyorsun. Ya böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde yok. Değerler kayboluyor, evet. Yani doğru. Boksta gördüğüm kadarıyla üstte hep Lazlar var. Antrenörde Laz, boksörlerde Laz. Bence de torpil var. Doğudan bile hiç boksör çıkmıyor. Bana mantıksız geliyor. Şimdi arkadaşlar boksör çıksa ne olacak? Boksörleri bir yani bir grup var. Vatanı seven bu antrenörler de var ama onlar az kalıyor. Az seslerini çıkarsalar bir daha milli takım yüzü göremeyecekler. Doğal olarak bir sporcunun hakkı da yense onlar da yere geldi susmak zorunda kalıyorlar. Çünkü biliyorlar ki e, onların da fişini çekecekler. Yani Türkiye'de de bu şekilde dokunmayın bana, dokunmayayım size gibisine bu şekilde de boks Türkiye'de gelişmeyecek. Seninle maça çıkalım mı? Fassa'dayım. Abi seninle maça çıkalım mı? Fas'tayım abi. Sen Fas'tadasın, ben de İstanbul'dayım kardeşim. Nasıl çıkacağız? Liyakat, liyakat, liyakat. İşin ehlini koltuğuna oturtmazsan sonuç senin salonunda antrenman yapacağız. Kanka gözyaşıyla arkandayız. İnşallah kardeşim, inşallah. Yani nasip kısmet olursa olur. Canelo Pivol maçı TS ile kaçta? 6-7 gibi olur. Aynen pazar sabahı 6-7 gibi olur. Doğru söylüyorsun Wolfman. Ağır siklete bütün tarihi baz aldığımız zaman yine de Tyson Fury'yi yenebilecek boksör sayısı 2'yi geçmez. Bence o kütlesine rağmen çok teknik bir hareketti bence. O kütleden birine göre yenebilirse kim olur? Şimdi arkadaşlar size bir soru. Çok net bir cevap verin ama dürüstçe cevap verin. Dürüstçe. Tyson Fury'yi bırak. Şimdi bu Tyson Fury Türkiye adına dövüşseydi, Türkiye adına dövüşseydi, Tyson Fury şu andaki şu konumunda olur muydu? Samimi bir şekilde cevap verin. Samimi bir şekilde. Şu andaki şu konumda olur muydu? Bunu açık bir şekilde söyleyin. Dürüstçe. İyi yayınlar, hayırlı geceler. Serkanoğlu, sağ ol kardeşim. Hoş geldin Serkanoğlu. Abi bir Fury vardı, maçı bir daha olur mu sence? Olur inşallah. Canelo için kolay bir maç olacak. Bu maç çok büyük yıldız star boksörleri devirmiş bir adam. Bu adam. Aynen Canelo için kolay bir maç değil. Yani her maç aslında bir ciddiyet olması lazım. Her maçın ayrı bir havası vardır. Canelo zaten her maçı da yani aynı ciddiyette çıkıyor. Kolay dediğim maçtan yenilerek de ayrılabilirsin. Buna çok dikkat etme lazım. Ben çünkü Deontay Wilder'ı daha iyi görüyorum Fury'den. Ya Deontay Wilder aslında tehlikeli bir boksör ama yaptığı boks yanlış. O boksa yani çoğu kez yine yenilir yani. Tyson Wilder'ı daha kaç kere dövecek? Wilder olması imkansız. Olmaz net. Başka iş yok. Wilder şeyle yapabilir. Deontay Wilder. Usyk'le olabilir. Anthony Joshua ile olabilir yani. Abi bak olamaz net. Mümkün değil. Aynen öyle. Abi Fury'yi yerlerdi bizimkiler. Aynen öyle. Olamaz tabii ki. Bak. Bak yorumları görüyor musun arkadaşlar? Bak.
Fury boxer değil. Mike Tyson mümkün değil. Yenemez. Olmazdı. Profa bile geçmeden bırakırlardı ya da Almanya'da çürüdü. İşte yani bu yani. Bitti yani. Samimi cevaplar bu yani. Doğruya doğru. Arkadaşlar İngiltere'de lobi var. İngiltere'de destek var. Yürü diyorlar. Yürütüyorlar yani. Sen yürü, arkanda biz varız. Bazen yani isim vermeyeceğim. Resmi maçlarda da şunu diyorlar. Yatma, mücadele et, maç senin. Bitti yani. Bu. Bu yani. Bu var yani. Doğruya doğru. Ama tabii yattığında da o maçı ne olursa olsun kazanama yani verme şansları yok yani. Fury'yi hiçbir zaman yenemeyecek Wilder değerli arkadaşlar. O kapasite bir boksör değil. İyi boksör olabilir. Yenilsiz yıldız boksörler olabilir. Ama Fury'yi yenemez. Diğer boksörleri rahat yenebilir. Şimdi burada da benim demek istediğim bu bak. Mesela Deontay Wilder knockout ede geldi. Knockout ede geldi. Tyson Fury karşısına çıktı. Biraz daha yetenekli, biraz daha belini kullanan, kolay kolay yumruk yemeyen birisi. Bak Deontay Wilder iki kez bu adama yenildi. Şimdi burada benim demek istediğim şu. Mesela Dimitri Bivol de yene yene geldi. 19 maç yenebileceklerini yendi. Şimdi Canelo Alvarez'e geldiğinde bakıp göreceksiniz arkadaşlar. Tıkanacak yani. Yani demek istediğim bu. Çünkü niye? Canelo Alvarez'in boksu düz boks değil. Bellerini kullanıyor. İşte rakibini kandırıyor, aldatıyor. İşte yakını çok iyi, defansı çok iyi. Yani boksör çok yönlü olacak. Belleri oynayacak, ayakları, belleri. Yani bu şekilde kazanır. Abi Joshua Fury'yi indirebilir mi? Abi Joshua Fury'yi indirebilir mi? Abi Joshua bak mesela bazı arkadaşlar Joshua'yı yaban atıyor ama Joshua da yaban atılacak bir boksör değil. Joshua nasıl söyleyeyim? Joshua çok güçlü yumruklar olan bir isim aslında. Bak hani mesela tamam bazen çenesine yumruk alıyor. Çenesi zayıf mesela dizinin üstüne çöküyor. Ama güçlü yumrukları olduğunu da kimse unutmasın. Yani indirebilir yani. Niye indirmesin? Sürpriz bir yumruk gelince Tyson Fury daha önce Deontay Wilder indirdi. Neden indirmesin? Abi gözünü seveyim o zaman bize anlat de ki şunu şunu yapın İngiltere'ye başvurun oranın sporcusu olun veya orada pro yapın taktik ver ona göre yol izleyelim hepimizin hayalleri var yardımcı ol. Tamam ben anlatacağım size yani bu işin nasıl yapacağınızı neler yapacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar Fury iyi ama sizin abarttığınız kadar değil. 90'larda ne adamlar vardı bir bilseniz aynen öyle. Ağır siklet eskiden çok daha güzeldi. İngiltere planları yapılsın. Ülkemize her zaman yanındayız. Şu an yapacağımız bir şey yok ise sandıkta gösterilecek. Bu ülke böyle gitmez her şeyde. Aynen öyle. Fury çok teknik ve oyun bilen bir boksör. Çevik de stili çok güzel. Kendine has ayrıcalıklı. Aynen belleri çok güzel Tyson Fury'nin. İyi geceler. Tyson Fury Türkiye adına boks yapsa SMS'i okunmazdı. Yıldırım'ın bile Kanal ile yaptığı maçın fragmanları da vloglarda göstermiyor. Kullanıyorlar. Neden Türk olduğu için. Aynen öyle. 90'larda 90'lardaki adamlar bu kadar kütleli değildi. Zamanın ağır sikletleri şu an daha kütleli. Tabii ki her şey kütle değil ama kütle gerçeği yansıtmaz. Bence Mike Tyson falan Fury'yi yenemezdi. Mike Tyson Fury'yi yenerdi arkadaşlar. Yani knockout ederdi. O Tyson Fury'nin iyi zamanlarında o aparkatları, kroşeleri. Bir defa Tyson Fury şuna engel olamazdı. Tyson Fury Mike Tyson'ın içeri sokulmasına engel olamazdı. Çünkü o kadar hızlı ayaklarıyla belleriyle içeri sokuluyordu ki yani çok tehlikeli boks yapıyordu Mike Tyson o zamanlar. Joshua Arsik'te de en güçlü komboyu vuran adamdır.
yabana atılmaz. Aynen öyle. Çünkü White'e nasıl indirdi gördün Joshua'nın. Yayıncılık hayatınızda başarılar dileriz değerli kardeşim. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ ol Serkanoğlu kardeşim. Of, zaman zaman böyle boksla ilgili konuşuyoruz yani. Aklımızın ettiğince tecrübelerimize dayalı, bilgimize dayalı. Zaten aksi bir şey konuşma şansımız yok. Ezbere konuşma şansımız yok. Abi maç kaçta? Maç pazar sabahı 6-7 gibi olur. Pazar sabahı 6-7 gibi olur güzel kardeşim. Pazar sabahı. Tamam işte söylüyoruz sana. Pazar sabahı 6-7 gibi sen Dizon'u aç. Dizon'dan bu maçı izleyebilirsin. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim unutmadan Esport Plus bu maçı verecek dedim ama Esport bu maçı vermeyebilir. Yani bu maçı normalde kaçırmazdı Canelo Alvarez maçlarını. Ama nedense hala piyasada yok. Yine yani eğer verdiğinde zaten haberiniz yine olacaktır. Eğer vermezse de şu an gözükmüyor. Vermeyebilir haberiniz olsun. Muhammed Ali için tüm zamanların en iyisi denilmesinin sebebi nedir senin için? Bakın arkadaşlar. Muhammed Ali'nin tüm zamanların en iyisi denilmesinin sebebi şimdi. Muhammed Ali Clay nereli? Nerede? Amerika'da. Şimdi Muhammed Ali Clay Türkiye'de olsaydı yine popüler olur muydu? Yani bu kadar reklam olur muydu? Bence olmazdı. Olmazdı yani. Ne yapıyor Amerika? Zaman zaman hep birilerini popülerleştiriyor. Çünkü niye? Dünyayı kendilerini izletiyorlar bir şekilde. Mesela Muhammed Ali Clay'in yaptığı maçlar mesela zaman zaman Floyd Mayweather aslında Floyd Mayweather çok cesaretli bir isim. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı bir efsane ile ilgili konuşurken düşünün ki onun arkasında milyonlarca insan var. Sana milyonlarca isim tepki gösterecek. Doğal olarak Floyd Mayweather bazı şeyleri aslında var olan gerçekler üzerinden konuşuyor. Ama Muhammed Ali ile hiçbir zaman kendini kıyaslamaması gerekiyor. Muhammed Ali'nin bir saniye neredeydi? Yorum. Şimdi Muhammed Ali'nin zaten tüm zamanların en iyisi derken yani onun işte adına çıkmış bir şey tüm zamanların en iyisi. Belki Muhammed Ali'nin zamanında o kadar iyi boksörler vardı ki belki piyasaya bile çıkmayan çok kaliteli boksörler böyle boksu seven Küba'da veya dünyanın birçok ülkesinde. Yani tüm zamanların en iyisi bilemezsin. Muhammed Ali'den o zaman çok çok daha iyi boksörler de vardı belki. Onu yenen insanlar piyasaya çıkmayan, görünmeyen, perdenin arkasında kalan. Sadece biz kimi her zaman ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Kameralarda bize anlatılan boksörlere, Fury'yi, Joshua'yı. Mesela yine o zamanlardaki belki birçok boksör vardı. Onları bize göstermediler, anlatmadılar. Kimi gösterdiler? Hep bize Muhammed Ali Clay'i, Mike Tyson'ı yani bu isimleri söylediler. Doğal olarak da bu isimler hakkında ne söylense herkes inandı. Tüm zamanların en iyisi mi? En iyisi. Muhammed Ali Clay mi? İyi. Tamam iyiydi. Kötü de boksör değildi. Ve marjinal bir boksu vardı. Farklı bir stili vardı. Ayakları farklıydı. Konuşma tarzı farklıydı. Muhammed Ali'nin en büyük özelliğinden bir tanesi de zaten belki Türkiye'de de boks yapsa konuşma tarzı, stili, o heyecanı belki yine efsane olabilirdi diyebilirim ama Türkiye olduğu için çok fazla ekranlara çıkmazdı. Çok fazla ne bileyim reklamı yapılmazdı. Ya bu yüzden de belki bu kadar da popüler olmazdı yani. Ordu'da değil misiniz Erdal kardeşim? İstanbul'da mı taşındınız? Semander. Aynen öyle. Ben şu an İstanbul'dayım. Serkan sonuçta yorum programı bu yayın. Değerli arkadaşlar saygı sevgi içerisinde olursa daha güzel bir yayın olur. Aynen öyle. Sence Joshua Fari'yi alabilir mi? Yani bence biraz zor. Fury Joshua'yı yenebilir. Fury için sadece tehlikeli gördüğüm Usyk.
Ama Joshua'yı götürebilir belki Fury. Yani belli de olmaz yani. Joshua da çok kötü bir boksör değil. Karakter Amerika'da bir siyahi, Amerika'da sporcuysan sırtın kolay kolay yere gel. Aynen öyle kardeşim. Mike Tyson, Lennox, Evander Tyson, Fury, Muhammed Ali tarihin en iyi 5 ağır sikleti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mike Tyson çok iyi bir boksör. Lennox Lewis aynı şekilde, özellikle de rakip üzerine gelirken işte kontraları, işte geri çıkarken gelişine vuruşları gerçekten mükemmel. Yine aynı şekilde Evander Holyfield'ın Mike Tyson'la yaptığı maçta o akıllı boksu, çılgın boksu takdire şayan. Tyson Fury de o beşli arasına giriyor. Muhammed Ali Clay de aynen öyle. Ali için tüm zamanların en iyisi demesinin sebebi bir dava adamı olması, fikirleri ve bokstaki mental gücüdür. Yani zaten Muhammed Ali yapan konuşmalarıdır. Sempatikliğidir, hareketleridir, tavırlarıdır. Yani durduk yere bir insanda efsane olmaz yani. Tyson Fury iyi bir boksör değil, ay yaş adam o. Amerika yıldız yaratıyor, reklamını yapıyor. İlk maç Golovkin'di, vermediler. İkinci maç, üçüncü maç büyük paralar kazanıyorlar. Aynen öyle. Araştır. Herkesi denilenlere hiçbir zaman güvenme. Güvenilir yerden araştır kendini. Sence Joshua 4 veya 5. rounddan sonra niye düşüyor? Abi kondisyonu yok. Kondisyonu yok. Aynen kondisyonu yok. Bu boks elleri babası ansiklopedisi kustomatı. Bildir 3 maça geç çıktı. Eldivenleri değiştirip kalın bat giydirildiği söyleniyor. Acaba eldivenler değiştirilmese 4 round Fırına kalk edebilir miydi? Şimdi arkadaşlar, yavaş yavaş da yayının sonuna geldik. Çünkü bulunduğum ortamda insanlar da rahatsız olmasın. Biraz bazen kontrolü kaybedip yüksek sesle konuşabiliyorum. O yüzden de yayını sonlandırmak zorundayım şu an. E, Yine yarın görüşürüz. Maç ne zaman, saat kaçta abi? Halil satılmış, pazar sabahı 6-7 gibi ekranların başında ol kardeşim. Son son soruları alalım. Son yorumları, yayını kapatayım. Wilder'ı yenebilecek o kapasitede, o sağlam sert yumruklar olan bir boksör göremiyorum. Ben Fury'den başka. Fury'de oyun bilgisi, tekniği çok iyi. Aynen öyle. Kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olsun. Bildirimlerde tümünü işaretleyin. Videolarımdan haberdar olun. Bunu da yeni gelen arkadaşlar varsa bunu da hatırlatayım ben şimdiden. İyi akşamlar. Serkan Geçer. Çok eski zamanlarda boks maçları 20-30 round süren maçlar oluyormuş. Round süreleri uzun. Eldivenler daha kötü. Bu kadar kondisyona nasıl sahip oluyorlardı? Belki roundlar kısadır. Yani zaman insanların nefesiydi, yani bu kadar hava kirliliği yoktu. Sen Wilder'ın 2 kere düşeceğini tahmin edebilir miydin abi? Kesinlikle demezdim. Ya çok kötü maç ya. Wilder değildi ikinci, üçüncü maçta. Yani aynen öyle. Wilder değildi zaten. Sanki yerine gitmiş, başkaları gelmiş. İyi geceler arkadaşlar herkese. Başarılar değerli kardeşim. Allah razı olsun. Senden de sağ olasın Serkanoğlu. Senden de Allah razı olsun kardeşim. İyi geceler. Bunca emek boşa gitmesin. Siz de bir sponsor bulup İngiltere gelecek sağlayın. İyi geceler. Elimizden gelen ardımıza koymayacağız. Yapmamız gereken ne varsa onu yapacağız. Ee, Sağ ol, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olasın. Hayırlı geceler cümleten. Hayırlı geceler. Merhaba herkese. Uçak Kartal yayını kapatıyor. Sen geldin. Hoş geldin. İnşallah başka bir canlı yayında seninle görüşürüz. Sen hemen, maç ne zaman? Pazar sabahı 6-7 gibi. Uçan Kartal. Pazar sabahı 6-7 gibi. Anlaşıldı mı? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben, sağ ol.
Yayını kapatıyorum yalnız. Yarın akşam açarsam yine görüşürüz yarın akşamki canlı yayında. Biraz daha erken açarım. Daha iyi olur. Hadi iyi geceler sana. Arkadaşlar kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler.